Got a good life, got a damn good life. Türkiye'nin en başarılı stil danışmanlarından Başak Dizer Tatlıtuğ, yeni yıl öncesi Magazin Hattı ekibini Teşvikiye'deki ofisinde ağırladı. Tatlıtuğ, pandemi dönemini değerlendirdi. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Hoş geldiniz ofisimize. Teşekkür ederiz. Bizi de ağırladınız. Nasıl geçiyor pandemi dönemi? Pandemi dönemi iş olarak bakarsak diziler devam ettiği için bütün çekimler, bizim styling işlerimiz de devam ediyor. Ofisi şu an kapamadık, yani belli günler çalışıyoruz ama styling devam ettiği için işler iyi. Evdeki durumlarda tabii ki daha sakin geçiyor. Kendi içimizde Bodrum'dayız büyük zamanlar, uzun zamanlar orada kalıyoruz. Biraz da İstanbul'dayız. Geçen günlerde Başak Dizer Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kişi başına 20.000 TL ödeyerek pandemi kampına katıldıkları gündeme gelmişti. Haberler çıktı. Bodrum'da pandemi kampına katıldığınız... Pandemi kampı değil, o detoks kampıydı. Bizi misafir ettiler Bodrum'da. Öyle 3-4 günlük sağlıklı beslenme, detoks gibi bir şeyler yaptık. Uzmanlık alanı erkek modası olan Tatlıtuğ, Türk erkeği giyim konusunda sorunsuz dedi. Ben şimdi erkek modası okuduğum için yurt dışında ve burada da erkek modası çalıştığım için uzun yıllar. Ve erkek modasına tabii ki daha aşinayım. Benim özel çalıştığım alan o. O yüzden bana daha kolay geliyor erkek giydirmek. Bir de erkekler, özellikle Türk erkekler çok sorunsuz. Yani kadınlar biraz daha hani ben her şeyi biliyorum, bu konuda vücudumu tanıyorum, asla şu renkler, bu renkler giymem diyor ama erkeklerin öyle bir şey yok. Erkekler teslim ediyor kendini ve sizin onlara gösterdiğiniz o yenilikleri, modayı, vizyonu alıyorlar. O yüzden ben erkeklerle çok kolay çalışıyorum. Çok da sözümü de dinliyorlar. Güzel giydirdiğim zaman çok mutlu da oluyorlar. Çünkü alışveriş falan çok bilmedikleri için güzel oluyor çalışmak. Başak Dizer Tatlıtuğ, 2021 yılında erkek modasına hangi tarzın hakim olacağını anlattı. Uzun zamandır erkekte slim fit vardı. Yani çok dar kalıplar. Hatırlarsınız. İşte dar pantolonlar, kısa paça, dar ceketler. Şimdi onlar bitti. Yerine bir 5-10 senelik yeni bir trende bırakıyor. Artık bol, pilili ve oversize dediğimiz İngilizcesi yani volümlü şeyler moda. Yani artık pileli, yüksek bel, bol pantolonlar, kruvaze biraz daha bol kesim ceketler, bol gelen hani vücuda birazcık daha beden olarak büyük gelen sweatshirtler var. O yüzden biraz rahatlıyor. Erkekler aslında Türk erkekleri öyle daha çok seviyor. Ünlü stil danışmanı çok para harcamadan da şık olunabileceğine dikkat çekti. Şık giyinmek için illa çok büyük paralar harcamak lazım mı? Gerekiyor mu? Yok şu an zaten bütün dünyanın çoğu markası Türkiye'de. Ve siz de biliyorsunuz, isim vermeyeyim, çok uygun, sokak modasını çok yakından takip eden hızlı moda dediğimiz markalar var. Ve yani bir AVM'ye gittiğinizde çok şık, çok uygun fiyatlara ürün alabiliyorsunuz. Bir de benim şu an yeni şeyim, daha yakından takip etmeye çalışıyorum, ikinci el kıyafetler. Türkiye'de çok fazla yok ikinci el mağazalar ama yurt dışına gittiğimizde hep bu ikinci el vintage mağazaları gezdiğimizde çok güzel deri ceketler, çok güzel ürünler, kazaklar, aksesuarlar oluyor. Türkiye'de de keşke biraz açılsa bu ikinci el vintage, çok daha kolay, uygun fiyata sürdürülebilir kıyafetler giyebilirsek. Başak Dizer Tatlıtuğ, pazardan ve ikinci el kıyafet satan yerlerden de alışveriş yaptığını söyledi. Pazardan alışveriş yapar mısınız? Pazar eskiden çok yapardım da şu an pazara gitmiyorum. Yani kıyafet pazarı yok çok iyi. Feriköy. Oraya gidiyoruz bazen. Oradan alabiliyorum. Yurt dışına gittiğimde orada böyle şeyler var. Bit pazarları var. Cumartesi pazarları açık oluyor. Oraya çok sık gidiyoruz. Mesela deri ceket, vintage deri ceketler, ikinci el deri ceketler olursa oradan alıyoruz. Tatlıtuğ çalıştıkları dizilerde sadece başrol oyuncularının stil danışmanlığını yaptıklarını ifade etti. Kişiye özel hiç zaman kalmadı artık kişiye özel verecek ama dizilerde bütün diziyi giydirmiyoruz zaten. Başrolleri giydiriyoruz. O başrolleri dışarıda kendi özel hayatlarında, kırmızı halıda galaları oluyor, açılışları oluyor. Orada da giydiriyoruz. Biraz ünlülerle birebir çalıştığımız oluyor. Normal kendi hayatlarında ve toplantılarda işte açılış, kırmızı halı, ödül töreni, orada çalışıyoruz. Ünlü stil danışmanı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un giyim konusunda çok zevkli olduğunu vurguladı. Kıvanç Bey'in her şeyiyle siz ilgileniyorsunuz. Her şeyle ben ilgilenmiyorum. Şöyle o çok soruluyor hani ben mi alıyorum diye. Kıvanç zaten çok seviyor kıyafet, kombin yapmayı, kıyafetle, modayla ilgili. Kendi de çok zevkli. Ama birlikte devamlı alışveriş yaptığımız için yurt dışında zaten
fikir alışverişi olmuş oluyor ve evet bazı şeyleri, bazı sana çok yakışacak dediğim şeyleri bulduğum ve ona verdiğim oluyor. Çünkü kendisi devamlı alışveriş yapamadığı için ya da AVM'lere gidemediği için ben devamlı sahadayım. Yani devamlı bir AVM'deyim. Devamlı styling yaptığım için dizilere çok fazla erkek ürünü elime geçiyor. O zaman onun için satın alıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un geçen günlerde giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait yün kazak Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz birkaç gün içinde tükenmişti. En son giydiği kazak da olay oldu biliyorsunuz. Siz de Evet, niye o olay oldu? Belki kombin olarak olaydı. Yani kaza olay olmuştu geçen sene. O Norveç ikinci elde o. İkinci el bir kazaktı. Norveç balıkçı kazağı idi. Hatırladınız mı onu? Hani kasketli biraz. Evet. Bir de bu yıl giydiği kazak da. Bu yıl giydiği kazakta evet. Evet, o da işte yeni trendlerden biri. Böyle 1970'lerin erkek modası, renkli, desenli, el örgüsü. Bu çiçek çocuklar zamanı şeyler çok moda. Mesela onun üstündeki deri ceketi o da ikinci el. Yani 1900 herhalde 90'lardan kalma. Onu Türkiye'den bulduk. İkinci el bir mağazadan aldık. Yani kullanılmış ve vintage bir ürün. Başak Dizer Tatlıtuğ, ortağı Deniz Marşan'la hiçbir dizide gerçek kürk kullanmadıklarının da altını özellikle çizdi. Çoğu ünlü kürk giydiğinde çok tepki çekiyor. Hani siz bu konuda Evet. hassassınız. Biz çok hassasız bu konuda. Yaklaşık 10 senedir styling yapıyoruz Deniz'le beraber ve hiçbir dizimizde gerçek kürk kullanmadık. Hep imitasyon kürk kullandık. Bir tane Aşk-ı Memnu'da bir Nebahat Hanım bir kürk giymiş. O da evden getirmişti. Onun dışında onu biz giydirdik diye falan düşündüler ama öyle bir şey olmadı. Biz çok dikkat ediyoruz. Asla gerçek kürk kullanmıyoruz hiçbir yerde. Hayvan hakları konusunda oldukça hassas olan Tatlıtuğ, son olarak Lüleburgaz yolunda donmak üzereyken buldukları bir köpeği İstanbul'a getirmişti. Geçtiğimiz günlerde de bir köpeği Evet. sahiplendiniz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi geçen gün aldığımız köpeği evet Lüleburgaz'dan aldık. Onu da kız kardeşime verdim. Kız kardeşim sahiplendi. Çok böyle tatlı bir kız. Bizim bir tane daha sahiplendiğimiz köpek var. O da Ocak ayında gelecek. Onu da hayvanlar olmadan asla internet sitesindeki gördüğümüz bir ormandan aldığımız bir setter. Yani 4 tane köpeğimiz olacak. Yılbaşını Bodrum'da geçireceklerini açıklayan Başak Dizer Tatlıtuğ, koronavirüs aşısına da karşı olmadığını sözlerine ekledi. Önümüzde yılbaşı. Var mı yılbaşı planınız? Yılbaşında Bodrum'da annem. Onun yanına gideceğiz büyük olasılıkla. Arkadaşlarımız da Bodrum'da. Biz bir süredir Bodrum'da yaşıyoruz zaten. Annem de orada hiç dönmedi. Oraya gideceğiz arkadaşlarımızla. Efendim 2021'de ne gibi dilek ve temennileriniz var? 2021'de tek dileğim sağlık. Çünkü çok çektik bu sene. Bütün ülke olarak çok çektik. Yakınlarımız çok hasta oldu, vefat edenler oldu. Yani bizim çevremizden de. İnşallah 2021'de artık böyle bir şeyle karşılaşmayalım. Bir an önce aşı olalım, aşıları yaptıralım ve bitsin, kurtulalım istiyorum. Tek dileğim bu. Sağlıklı bir Türkiye ve dünya. O zaman aşıya karşı değilsiniz yani. Ben çok araştırmadım, ne yalan söyleyeyim. Ama doktorlarla konuşuyorum ve onlar hepimiz olacağız diyorlar. Bence doktorlar oluyorsa ben de kesin olurum diye düşünüyorum. Başak'ım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek?